Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaşa uygun bebek süveterinin anlatımını yapacağım. Süveterimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta ip kullandım. İpim Alize Baby Best. 100 gramı 240 metre uzunluğunda anti peeling özelliğe sahip bir ip. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu 184. Süveterimi iki parça halinde ördüm. Önce ön parçamızı örüp tamamladım. Daha sonra arka parçayı örüp omuz kısımlarından birleştirdim. Sonra da kenar kısımlarına bağcık yaparak süveterimi tamamladım. Gerçekten çok şık, çok tatlı bir bebek süveteri oldu. Süveterimizin arkasını da göstereyim. Ölçülerini de vereyim arkadaşlar. Süveterimizin beden genişliği 28-29 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 35 santim. Ön parçamız arka parçadan 2 santim kısa. Süveterimizin modeli böyle arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi süveterimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Süveterimize 3,5 numaralı şişe 69 ilmek atarak başlıyoruz. Şimdi arka yüzdeyim. Bizim arka yüzümüz ön yüzümüz olacak. Çünkü tekstil tipi lastik öreceğiz. İpimiz sağ taraftaysa ön yüzdeyiz arkadaşlar. Şimdi bir ters bir düz olarak örelim. İlk başlarken ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak ördüm. En son ters ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Sonda kalan ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzdeyiz. Normalde bu yüz bizim ön yüzümüzdü. Fakat tekstil tipi lastik öreceğimiz için şimdi arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi şu şekilde şişe alttan düz ilmeğin içine geçirip çeviriyorum. Sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp ipimi arkaya aldım. Şu şekilde alttan düz ilmeğe sağ şişime geçirip çeviriyorum. Sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp düz ilmeğimizi çevirip düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters örüp düz ilmeği şu şekilde alttan şişimizle çevirip düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters, düz ilmeğimizi şu şekilde alttan sağ şişimize geçirip çeviriyoruz. Sol şişe takıp düz olarak örüyoruz. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım.
Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ters gördüğümüz ilmekleri ters, düz gördüğümüz ilmekleri ise düz olarak öreceğiz. Tersleri ters, düz ilmekleri düz. Yani bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda her zaman sondaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Sıra başında ise ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi lastik kısmımızı bir ters bir düz olarak 7 sıra örelim. 7 sıra ördükten sonra model kurulumuna geçeceğiz. Lastik kısmımızı bir ters bir düz olarak 7 sıraya tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7. Lastik kısmımızı ördükten sonra model kurulumuna geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıra bizim için önemli. O yüzden dikkatli olarak ilerleyelim. Şimdi kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıyoruz. Sıra sonunda ilmeği örmeden şişime taktım. Şu şekilde göstereyim. Sıra sonunda ilmeği örmeden şişime taktım. Sıra başında ters olarak öreceğim. Şimdi kenarlarımızda 6 ilmek haroşamız olacak. Hem sağ kenarda hem de sol kenarda 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. Ben haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Şimdi 6 ilmek ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek haroşamızı ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 3 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeğim arka yüzde düz olarak devam edecek. Ön yüzde ters olarak devam edecek. Şimdi burgu ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. Burgu ilmeklerimiz 8 ilmekten oluşuyor. 2 4 6 8. Şimdi 8 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeklerimin hem sol kenarında hem sağ kenarında bir ilmek ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmekleri ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak öreceğiz. Ters ilmeğimi ördükten sonra 7 ilmek sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu 7 ilmeğin 5 tanesini düz olarak örüp 6. ve 7. ilmeği birlikte örerek keseceğim. 5 ilmek düz örelim. 1 2 3 4 5. 6. ve 7. ilmeği şu şekilde sol taraftan girip düz örerek kesiyorum. Bir ilmek dolama yaparak artırma yapıyorum. Bir ilmek kesmiş, bir ilmek artırmış olduk. İlmek sayımızda eksilme ya da artma olmadı. Şimdi 1 2 3 4 5 5 ilmek sayıp ilk 3 ilmeği düz olarak örüp 4. ve 5. ilmeği yine ikisini birlikte örerek keseceğiz. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ve 5. ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte düz örerek kesiyoruz. Bir ilmek kestim. Dolama yaparak bir ilmek artırma yaptım. Şimdi 7 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz ördükten sonra 5 ilmek sayıyorum yine. 1 2 3 4 5. Bu defa 5 ilmeğin 4. ve 5. ilmeğini değil de 1. ve 2. ilmeğini birlikte örerek keseceğim. 7 ilmek düz ördükten sonra şişime dolama yaparak artırmamı yaptım.
5 ilmekten birinci ilmeğin yönünü sol tarafa doğru çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine burada bir ilmek artırma, bir ilmek eksiltme yaptık. İlmek sayımızda artırma ya da eksilme olmadı. Şimdi 1, 2, 3 ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi 7 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğin yine ilk ikisini birlikte örerek keseceğim. Şişime dolama yaparak bir ilmek artırma yaptım. 7 ilmekten ilk ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir ilmek artırmış, bir ilmek kesmiş olduk. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıp bir ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeğimin yanındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Şimdi 8 ilmek burgu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Burgu ilmeklerimizin hem sağ hem de sol kenarında birer ilmek ters ördük. Bir ilmek ters ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 6 haroşadan sonra 3 ilmek düz örmüştük. Burada da 6 ilmek haroşadan önce 3 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Haroşa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 5 ilmek ters örüp sıra sonundaki yani 6. ilmeği örmeden şişime taktım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde burgu ilmeklerimizin yanında olan ilmekleri düz olarak öreceğiz. Diğer ilmekleri ters olarak öreceğiz. Haroşamı her iki yönde tersten ördüğüm için haroşa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6 ilmek ters ördüm. Şimdi 3 ilmek yine ters örüp burgu modelimizin yanında olan ilmeği düz olarak örüp 8 ilmek ters örüyorum. Burgu modelimizde olan ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. 8 ilmek ters ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hem kesmiş hem de artırmış olduğumuz ilmekleri ters olarak örüyoruz. Burgu modelimizin yanında olan ilmeğimize kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Burgu modelimizin yanında olan düz ilmeğimize kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Düz ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi burgu modelimizde olan 8 ilmeği ters olarak örüyorum. İlmek ters ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmek haroşa olarak örüyorum. 6. ilmeğimi şişime örmeden takıp sıra başında ters olarak öreceğim. Şimdi arka yüzü tamamladık. Ön yüze geçtik. Kenarda 6 ilmek haroşa örelim. Altı ilmek haroşadan sonra yine 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmek ters örüp burgu modelimizde olan 8 ilmeği düz olarak örüyorum. Modelden sonra bir ilmek ters örüyorum. Ters ördükten sonra bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeğimize kadar 6 ilmeğimiz var. 6 ilmekten 4 tanesini düz olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4.
5. ve 6. ilmeği ikisini birlikte örerek kesiyoruz. Burada tekrar dolama yaparak bir ilmek artırma yapıyoruz. Şimdi burada yine bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeğimize kadar 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz var. 3 tanesini düz olarak öreceğiz. 1, 2, 3. 3 ilmek düz ördükten sonra yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 4. ve 5. ilmekleri birlikte örerek kesiyoruz. Buraya tekrar bir ilmek dolama yapıyoruz. Bir önceki sırada burada 7 ilmek düz örmüştük. Artırmış olduğumuz ilmeklerin ortasında 7 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 7. Şimdi bu 7 ilmeğimizin ortasındaki ilmeği belirleyelim. Her iki yanına birer ilmek artırma yapacağız. Ortasındaki ilmeğimiz bu ilmek arkadaşlar. 4 ilmek kalıyor. 4 ilmekten ikisini düz olarak örüp ikisini birlikte örerek keseceğiz. Dolamamı yaptıktan sonra 1, 2 ilmek düz örüp burada 3. ve 4. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yapıp tam modelin ortasındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada örmüş olduğumuz 7 ilmeğin ortasındaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Tekrar dolama yapıp buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 1, 2, 2 ilmek düz örüyoruz. Şimdi burada ilmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte keseceğiz. Dolamamızı yaptık. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Dolama yapıyorum. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördükten sonra düz olarak ördükten sonra ipimi öne aldım. Burgu modelimin yanındaki ilmeği ters olarak örüp burgu modelimizde olan ilmekleri düz olarak örüyorum. 8 ilmeğimi düz ördükten sonra bir ilmek ters örüp 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüp sıra sonundaki ilmeği ise örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sadece burgu modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. 1, 2 ilmek burada. Yine burada burgu modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. 1, 2, 2 ilmek de burada. Toplamda 4 ilmek düz öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzümü tamamladım. Burgu modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerin tamamını ters olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. Bu sırada arkadaşlar burgularımızda olan ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Bir de tam şuradaki ilmeğimizin üzerine popcorn yapacağız. Burada ajur yaparak artırma yapmıştık. 1, 2, buradaki ajur ilmeğimize popcorn yapacağız. Bir de buradaki ajur ilmeğimizin üzerine popcorn yapacağız. Kenarda olan 6 ilmek haroşa ilmeğimizi ters olarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüp şimdi önce 4 ilmeğimizle ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Şu şekilde 4 ilmeğimi şişten çıkarıyorum. İlk 2 ilmeği
sol şişime takıp sonraki 2 ilmeği ise sağ şişime takıp sol şişime geçiriyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Şimdi yine 4 ilmeğimizle ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. İlk 2 ilmeği şişimden çıkardım. Sonraki 2 ilmeği sağ şişime takıp çıkarmış olduğum ilmekleri sol şişime geçirip sağ şişimde olan ilmekleri de sol şişime geçirip ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burgularınızı burgu aparatıyla örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Ben bu şekilde şişten ilmekleri çıkararak yerlerini değiştiriyorum. Burgu modelimizi yaptıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajur ilmeğimize kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz örüp buradaki ajur ilmeğimin üzerine popcorn yapacağım. Popcornlarımı tığ ile yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde 1.75 milim tığ kullanacağım. Sizler de bu kalınlıkta olan iplerde kullanmış olduğunuz tığları kullanabilirsiniz. Popcornumu şu şekilde yapıyorum. 3 ilmek zincir çekip 3 tane trabzan yapacağım. Dolama yapıp 1, 2, tekrar dolama yapıp 1, 2. Şimdi yapmış olduğumuz trabzanların hepsini birlikte şu şekilde toplayıp bir zincir çekerek sıkıştırıyorum. İlmeği sol şişime takıyorum. Buraya ilk popcornumuzu yaptık. Popcorn yaptıktan sonra 1, 2 ilmek düz örüp yine buraya bir ilmek artırma yapacağım. Burada olan 2 ilmeği yine birlikte örerek kesiyorum. Düz örerek kestim. Dolama yaparak ajur yaptım. Şimdi 1, 2 ilmek düz örüp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaparak buraya da ajur yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Dolama yaparak ajur yaptım. Buradaki ilmeğimizin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2 ilmek düz örüp dolama yaparak ajur yapıyorum. Buradaki ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buradaki ajur ilmeğimin üzerine yine popcorn yapacağım. 2 ilmeği birlikte örerek kestikten sonra 1, 2 ilmek düz örüyorum. Yine ajur ilmeğimin üstüne popcorn yapıyorum. Üç zincir çektikten sonra dolama yaparak batıyorum. Tekrar dolama yapıp 1, 2 dolama yapıp tekrar 2, 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız oluyor. Hepsini birlikte çıkarıp topluyorum. Sağ şişime takıyorum. İlmeği tekrardan sağ şişe taktım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyorum. Şimdi burada yine burgu ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Önce 4 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. 4 ilmeğimi şişimden çıkardım. İlk 2 ilmeği sol şişime takıp
Sonraki 2 ilmeği ise sağ şişime takarak sol tarafa çeviriyorum. Sağ tarafa çeviriyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. Buradaki 2 ilmeği ise sol tarafa çevireceğim. Şu şekilde şişimden çıkardım. Sonraki 2 ilmeği sağ şişime takıp çıkarmış olduğum ilmekleri sol tarafa çeviriyorum. Sağ şişimdeki ilmekleri de yine sol şişime takıyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp 3 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek haroşa örüp sondaki ilmeği şişime örmeden takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde sadece burgumuzun yanında olan ilmekleri düz olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Burgu modelimizde olan ilmeklerimizin yerlerini 3. haroşa sırasında değiştirdik arkadaşlar. Şimdi kenardan sayarsak lastik kısmından sonra 4. haroşa sırasındayız. 6 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmek düz. 1 2 3. Şimdi 1 ilmek ters, 8 ilmek düz. Bir ilmek ters. Şimdi buradaki ajur ilmeğime kadar gelene kadar düz olarak öreceğim. Yine buradaki 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Ters ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Ajur ilmeğimden önceki 2 ilmeği yine sol taraftan girip 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. 1 ilmek dolama yaptım. 1 2 ilmek düz örüyorum. Yine ajur ilmeğimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Tekrar dolama yapıp 1 2 3 4 5 ilmek düz ördükten sonra tekrar dolama yapıyorum. Burada ilmeğimizin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Dolama yaptıktan sonra 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 ilmek düz örüp dolama yapıyorum. Yine ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. 8 ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek düz örüp kalan haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Modelimiz çok kolay fakat biraz dikkat gerektiriyor arkadaşlar. O yüzden beni takip ederek örebilirsiniz. Sıramızı tamamladık. Arka yüze geçtik. Şimdi yine burgu modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örelim. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 6 ilmek haroşamızı örelim. 3 ilmek düz örüyorum. Şimdi 1 ilmek ters, 8 ilmek düz örüyorum.
bir ilmek ters. Şimdi 6 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ilmeğimi ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Yine burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaparak ajur yapıyorum. İlk sıradan sayarsak 1 2 3 4 5. 5. ajur sıramızı yaptık. 1 2 2 ilmek düz örüp yine burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaparak ajur yapıyorum. Burada da 1 2 3 4. ajur sırasındayız. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz ördükten sonra dolama yaptım. İlmeğimin yönünü çevirerek 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 ilmek örüp tekrar dolama yaparak ajur yaptım. İlmeğimin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. 8 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüp 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi arka yüzde yine aynısı gibi sadece burgu modelimizin yanında olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimiz de arka yüzde kendisini belli ediyor. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada yine burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. 3. haroşa sırasında burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştirmiştik. Şimdi 5 sıra ördük. 6. sırada da burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. 3, 6, 9, 12 olarak kenar haroşalardan sayarsak bu şekilde devam edecek. Bir de bu sırada burada yapmış olduğumuz ajurların üzerine popcorn yapacağız. Buradaki ilmeğimizin üzerine bir de buradaki ilmeğimizin üzerine popcorn yapacağız. Altı ilmek haroşamızı ördüm. 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters ördüm. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. İç tarafta olan ilmekleri dış tarafa doğru çeviriyorum. Dört ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi yine 2 ilmeğimi çıkarıp sondaki ilmekleri sağ şişime taktım. Sol şişimize takıyoruz arkadaşlar. Düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki ilmeğimin üzerine popcorn yapacağım. Popcornumuzu yapalım. Popcornumu yaptıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum.
1, 2, 3, 4, 5. ajur sırasındayız. Dolama yaparak yine artırmamı yaptım. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm. Tam ortada olan ilmeğimizin her iki kenarına ajur yapacağız. Ortada olan ilmeğimizin yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaptım. Ortada olan ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar dolama yaptım. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 1, 2. 2 ilmek düz örüp dolama yaptım. Buradaki ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. 1 ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki ajur ilmeğime popcorn yapacağız. Burada yapmış olduğumuz gibi buradaki ajur ilmeğimizin üstüne de popcorn yapacağız. Popcornumuzu yapalım. Popcornumu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ters ilmeğime kadar 7 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters örüp bu sırada yine ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. 4 ilmeği çıkardım. İlk 2 ilmeği sol şişime takıp ortada olan ilmekleri yine sol şişime geçirdim. Düz olarak örüyorum. Şimdi yine 2 ilmek çıkardım. Sonda olan 2 düz ilmeği sağ şişime taktım. Çıkarmış olduğum ilmekleri sol şişime takıp sağ şişimde olan ilmekleri sol şişime geçirip ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonunda olan haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime taktım. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sondaki ilmeği örmeden şişimize takıp diğer yüzde sıra başında ters olarak örüyoruz. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde sadece burgularımızın yanında olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Diğer ilmekleri de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Kenarda olan 6 ilmek haroşamı örüp 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters örüp burgu modelimizdeki 8 düz ilmeğimi örüp tekrar 1 ilmek düz ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek düz ördüm arkadaşlar. Artık bu sırada ajur yapmaya devam etmiyoruz. Bu kısmı tamamladık. Şimdi ortadaki ajur ilmeklerimize devam ediyoruz. Bir ilmek daha düz öreceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Burgudan sonraki ters ilmeğimden sonra 13 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği şu şekilde yine birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaparak ajur yaptım. Aradaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar ajur yaptım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek düz ördüm. Yine bir ilmek ters örüyorum. 6 ilmek, pardon 8 ilmek düz örüp bir ilmek ters örüp 3 ilmek düz örüyorum. Haroşa ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde yine sadece
Burgu modelimizin yanında olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer ilmekleri ters olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüzde ilmeklerimi örerek burgu modelimizden sonraki ters ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek düz ördükten sonra V şeklini vermiştik arkadaşlar. Şimdi üçgen şeklini vereceğiz. Artık ajurlarımızı iç tarafa doğru kaydırarak devam edeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmekten sonra bir ilmek dolama yaptım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajurların üzerine tekrar dolama yaparak ajur yapıyorum. Bir ilmek düz örüp dolama yaparak ajur yapıyorum. Buradaki ilmeğin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yaparak buraya bir ilmek ajur yapıyorum. Şimdi 10 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi ilmeklerimizi örmüş olduğumuz gibi örüp arka yüzde burgu modelimizin her iki kenarında olan ilmekleri düz olarak örüp diğer ilmekleri ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Yine ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. İlmeklerimi yine aynısı gibi ördüm. Burgu ilmeklerimin bu sırada yerlerini değiştirdim. Şimdi 9. haroşa sırasındayız. İlmeklerimi düz örerek ajur ilmeğime kadar geldim. Bir önceki sırada örmüş olduğum ajur ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi ajur ilmeğimi de düz olarak örüp şişime dolama yaparak tekrar ajur yaptım. Buradaki ilmeğin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüp buradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dolama yaptım, ajur yaptım. İlmeklerimi ters ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Yine burada burgu ilmeklerimizin yerlerini değiştirelim. Diğer ilmekleri aynısı gibi örelim. Arka yüzde burgu ilmeklerimizin yanında olan ilmekleri düz olarak örüp diğer ilmekleri de ters olarak örüp tekrardan ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde ilmeklerimi örmemiz gerektiği gibi ördüm. En son ters ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmek ördüm. Şimdi dolama yaparak ajur yapıyorum. 3. ajur sırasındayız. İlmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesip dolama yaparak ajur yapıyorum. Şimdi ilmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi örelim. Arka yüze geçip burgu modelimizin yanında olan ilmekleri düz, diğer ilmekleri ters örerek arka yüzü tamamlayalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. İlmeklerimizi örmemiz gerektiği gibi ördüm. Ajur ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi dolama yaparak artırma yapıyorum. Buradaki ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 ilmek düz örüp yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıp ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum.
üçgen görünümünü vermek için ajurlarımızı iç tarafa doğru kaydırdık arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzde yine düz ilmeklerimizi düz olarak örelim. Diğer ilmekleri ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine ilmeklerimi örmem gerektiği gibi örerek tam modelimizin ortasına kadar geldim. Şimdi artık bu sırada ajur yapmıyorum. Ortada olan 3 düz ilmeğimin bir tanesini düz olarak ördüm. Şimdi buradaki ilmeğime popcorn yapacağım. İlmeğimizin üzerine popcornumuzu yapalım. İlmeğimin üzerine popcorn yaptım. İlmeği tekrardan şişime taktım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada tam ortada olan ilmeğimizin üzerine popcorn yaptık. Yine aynı şekilde arka yüzü örüp arka sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüzde bu defa ortada olan ilmeğimizin her iki kenarına popcorn yapacağız. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Yine ilmeklerimi örerek popcorn yapmış olduğumuz ilmeğin yanındaki ilmeğimize bu sırada popcorn yapacağız. Şimdi buradaki ilmeğimize popcorn yapalım. Popcornumu yaptım. Şimdi bir önceki sırada yapmış olduğum popcorn ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu defa bu ilmeğime popcorn yapacağım. İki popcorn arasında bir düz ilmeğimiz var. Şimdi bu ilmeğimize popcornumuzu yapalım. Popcornumu yapıp ilmeği tekrar şişe taktım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sırada başka yapacağımız herhangi bir işlem yok. Şimdi arka yüzü yine burgu modelimizin yanında olan ilmekleri düz olarak örüp diğer ilmekleri de ters olarak örüp tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüzde burada ortada olan ilmeğimizin üzerine popcorn yapacağız. Şimdi oraya kadar örelim arkadaşlar. İki popcorn arasında olan ilmeğin üzerine popcornumu yaptım. Daha sonra arka yüzü de örmüş olduğumuz gibi örüp ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada bir sıra düz öreceğiz. Yine burgu modelimizi yapmaya devam edeceğiz. Arka yüze geçip arka yüzde de ters öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra ön yüze geçince ilk sırada olduğu gibi modelimizi kurup modelimizi aynı şekilde öreceğiz. Model aralarımız iki sıradan oluşuyor. Bir sıra ön yüzde düz, bir sırada arka yüzde ters öreceğiz. Kenarlarda olan burgu modelimizi yapmaya devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar modeli tekrarlayarak örelim. Daha sonra yakasını örmeye geçeceğiz. Ön parçamızı 3 motif olana kadar ördüm. İlk haroşadan sayarsak da 44 haroşa sıramız oldu. Şimdi ilmeklerimi şu şekilde ayırdım. Kenarlarda 15 ilmek, ortada ise 39 ilmeğimiz var. Ortada olan 39 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Kenarda olan 6 ilmek haroşamız aynı şekilde devam edecek. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Burada tek burgu olarak devam edecek. Normalde çift burgu olarak örmüştük. Şimdi yakasını haroşa olarak öreceğimiz için bu kenarda tek burgumuz devam edecek. Şimdi 6 ilmek haroşamızı haroşa olarak örelim. Üç ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyorum. Yine aynı şekilde burgumuzu yapıyorum. 4 ilmeği şişimden çıkarıp ilk ikisini sol şişe takıp sonraki ilmekleri sağ şişe takıp sol şişe geçiriyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Burgu ilmeklerimi
düz olarak ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmek arka yüzde düz olarak devam edecek. Şimdi 39 ilmek haroşa öreceğiz. Haroşamı her iki yönde tersten öreceğim. İlmek ayracına kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. 39 ilmek haroşa olarak ördükten sonra şişimde 15 ilmeğim kaldı. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeğimi arka yüzde düz olarak öreceğim. Şimdi yine burgu ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Tek burgu olarak omuz kısmında burgumuz devam edecek. Burgu ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüp kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp arka yüze geçiyorum. Yakamızı 4 haroşa sırası olana kadar örelim. Kenarlarda tek burgumuz devam etsin arkadaşlar. Yine kenarlarda olan ilmekleri ilmek yönüne göre örelim. Daha sonra yakasını keselim. Yakamızı 4 haroşa sırası olana kadar ördüm. 4. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yakamızı keseceğiz. 6 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Burgu modelimizde olan ilmekleri ters, kenarlarında olan ilmekleri düz örüyorum. Şimdi 1 ilmek düz ördüm. Burada 6 ilmek haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 şişimde 21 ilmeğim oldu. Şimdi yakası için kesimlere geçiyorum. İpim arkada, bir ilmek düz örüp tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Hem örüp hem kesiyoruz. Şişimizde 21 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi bu şekilde hem örüp hem keselim. Yakamızda olan ilmeklerimizi şişimizde 21 ilmeğimiz kalana kadar kestim. Her iki kenarda da 21 ilmeğim kaldı. Kenarda 6 ilmek haroşamız olacak. İki, 4, 6. Bir ilmek düz örüyorum. Burgu modelimizde olan 4 ilmeğimizi ters olarak örüp bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüp sıra sonunda kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde kenarlarımızda 6 haroşamız devam edecek. Yine bu kenarımızın tırtıklı olması için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak öreceğiz. Şimdi bir sıra örelim. Daha sonra istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu kenarı örelim arkadaşlar. Burgu ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek haroşa örüp sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime taktım. Diğer yüzde sıra başında ters olarak öreceğim. Şimdi bu omzumuzu arkadaşlar istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra ipimizi buradan bağlayıp burayı da örüp tamamlayacağız arkadaşlar. Bu parçamızı bitirmiş olacağız.
Omzumuzu yakasını kestikten sonra 2, 4, 6, 8. 8 haroşa sırası ördüm. İlmeklerimi de ilmek tutucuya geçirdim. Daha sonra tığ yardımıyla arka parçayla birleştireceğiz. İpimi kestim. Tam şu kısma bağladım. Şimdi bu omzumuzu öreceğiz. Yine şişimde 21 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şuradaki ilmeği de şişime takıp başlarken 2 ilmeği birlikte öreceğim. Bu köşemizin daha muntazam olması için bu şekilde örüyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yine haroşalarımı aynı şekilde örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi ilmek yönüne göre örüyorum. Şişimde toplamda 21 ilmeğim var. 21 ilmekle yine yakadan sonra 8 sıra örelim. Bu omzumuzu da tamamlayıp ön parçamızı bitirelim. Daha sonra arka parçamızı örmeye geçeceğiz. Bu omzumuzu da yakadan sonra 2, 4, 6, 8 haroşa sırası olana kadar ördüm. İlmeklerimi de yine diğer omuzda olduğu gibi ilmek tutucuya geçirdim. Ön parçamızı tamamladık. Şimdi arka parçamıza geçelim. Ben arka parçamı ördüm arkadaşlar. Arka parçamızda da yine ön parçada olduğu gibi 69 ilmek atarak başlıyoruz. 7 sıra bir ters bir düz olarak lastik örüyoruz. Ön parçada örmüş olduğumuz gibi lastiklerimizi örelim. Daha sonra kenarları yine 6 ilmek haroşadan oluşuyor. Ortada kalan ilmeklerimi ise düz olarak ördüm. Toplamda ilk haroşadan sayarsak 50 haroşa sırası olana kadar arka parçamızı ördüm. Şimdi 51. sırada yakası için haroşa örmeye başlayacağız. Kenarda olan 6 ilmek haroşamı ördüm. İki, 4, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek düz ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmek ördükten sonra yakası için haroşa örmeye geçiyorum. Sıra sonunda 15 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 15 ilmeğim kalana kadar yakası için ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. 9 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Yakamız yine ön parçada olduğu gibi 4 haroşa sırasına tamamlayalım. Omuzda olan ilmeklerimizi aynısı gibi örelim. Kenarlarda olan haroşalarımızı haroşa, arada olan düz ilmekleri arka yüzde ters, yakasını ise her iki yönde de tersten haroşa olarak örelim. Yakamızı 4 haroşa sırasına tamamlayıp yakamızı kesmeye geçelim. Arka parçada yakamızı 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. 4. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüzde kesmeye geçiyorum. Omuzlarımız için yine 21 ilmek öreceğiz. Kenarda olan 6 ilmek haroşa ilmeğimi ördüm. 9 ilmek ters örüyorum.
6 ilmek haroşa örüyorum. Altı ilmek haroşadan sonra bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki örmüş olduğum ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Omzumuz için 21 ilmek ördük. Bu omzumuz için de 21 ilmek kalana kadar yakamızı hem örüp hem keselim. Yakada olan ilmeklerimi kestim. Ön parçada yaka kesimini yaptıktan sonra 8 haroşa sırası örmüştük. Arka parçada ise 3 haroşa sırası öreceğiz. Omuzlarımızı 3 haroşa sırası örelim. Önce bu omzumuzu 3 haroşa sırasına tamamlayalım. Daha sonra buradan ipimizi bağlayıp bu omzu da 3 haroşa sırasını tamamlayıp ön parçayla birleştirelim. Arka parçamızda yakasını kestikten sonra 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi ön ve arka parçayı omuzlardan birbirine birleştireceğiz. Bu omzumuzu ben birleştirdim. Diğerini de birlikte birleştirelim. Tığıyla birleştireceğim arkadaşlar. Şu şekilde arka ve ön parçayı birbirinin üzerine yerleştirdim. Ön parçayı arka tarafa atarak her iki parçanın da iç yüzü dışta olacak şekilde omuzları birleştiriyoruz. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıp şu şekilde birleştiriyorum. Bir ilmek arka parçadan alıp bir ilmek ön parçadan alıp hepsini birlikte topluyorum. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan. İlmekleri çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan bu şekilde omuzları birleştirelim. Omuzları birleştirip tamamladım. Omuzların dıştan görüntüsü böyle arkadaşlar. Gerçekten düzgün bir birleştirme tekniğini kullandık. İçten görüntüsü ise böyle. Şimdi süveterimizin kenarlarına bağcık yapmaya geçelim. Ben bağcıklarımı yaptım arkadaşlar. Bu kenara bağcıklarımı yaptım. Diğer kenara bağcıklarımızı birlikte yapalım. ...26 haroşa sırası sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 haroşa sırası saydıktan sonra tam arkasına ipimi bağlıyorum. Tığ yardımıyla 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 27. haroşa sırasından bir tane, aradan bir tane ilmek, bir de 28. haroşa sırasından bir tane ilmek çıkarıyorum. Daha sonra çıkarmış olduğum ilmekleri şişe geçiriyorum. Bağcıklarımızı hep ön yüzde düz olarak öreceğiz. Normalde örerken örgümüzü çeviriyorduk.
bağcık örerken örgümüzü çevirmeden hep ön yüzde düz olarak örüyoruz. İlmeklerimi düz olarak ördükten sonra sol şişe geçiriyorum. Yine düz olarak örüyorum. İlmeklerimi sol şişe geçirip ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hep aynı şekilde ön yüzde ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bağcıklarımızın boyu 25-26 santim olana kadar bu şekilde örelim. Uç kısımlarına popcorn yapacağım. Popcorn'u nasıl yapıyorum göstereyim. Diğer bağcığımı örmüştüm. Şu şekilde 3 ilmeği birlikte toplayıp bir zincir çekiyorum. Daha sonra 4 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektikten sonra tam dip kısma batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kez batıp hepsini birlikte toplayıp sıkıştırıyorum. Daha sonra şu kısımla birleştiriyorum. Bağcıklarımızın uç kısmına bu şekilde popcorn yapıyoruz. Daha sonra ipimi ilmeklerin arasından geçirerek gizliyorum. Şimdi buradaki bağcığımızı da 25-26 santim olana kadar örelim. Süveterimizi tamamlayalım. Bağcıklarımı yaparak süveterimi tamamladım. Gerçekten çok tatlı, çok şık bir bebek süveteri oldu. Arkasını da göstereyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.